merhaba. Hayatım Örgü Motifistan'a hoş geldiniz. Bugün de sizlerle şöyle farklı bir kare motif çalışması yapacağız. Gördüğünüz gibi motifimizin üzerinde kilim deseni var. Çok güzel bir motif çalışması oldu. Yeni başlayan arkadaşlar için biraz zorlayıcı olabilir ama adım adım ilerleyerek kolaylıkla tamamlayacağız. Motifimi yaparken ben akrilik ipler kullandım. Benim kullanmış olduğum ipler kek iplerinden ve 5,5 milimetre tığ kullanarak ördüm. Kullanacağınız ipe ve tığ numarasına göre motifinizin ölçüsü değişecektir. Benim motifimin ölçüsü 17 santimetre oldu. Bakın bu şekilde aynı renkleri tekrar ederek ördüğünüzde tek düze battaniye çalışmaları ya da yatak örtüsü çalışmaları yapabilirsiniz. Ya da bu iki rengin yerini değiştirerek yine çok farklı görseller elde edebilirsiniz. Şöyle hemen ben bir tane de batik iple çalıştım motifimizi. Bu da farklı bir görünüm kazandı gördüğünüz gibi. Ama bu halini ben daha çok beğendim. Çünkü deseni daha çok ortaya çıkarıyor. Evet, hazırsanız ve hemen aşağıdaki abone ol butonuna bastıysanız hemen yapımına başlayalım. Motifimize başlarken 5,5 milimetre tığ kullanıyorum ve ona uygun bir akrilik iple öreceğim. Sizler de kullanmak istediğiniz ipe uygun tığ numaralarını ayarlayarak motifimize başlayabilirsiniz. Hemen şöyle tığıma bir başlangıç ilmeği attım. Şimdi deseninizin, yani bu motifin üzerindeki desenin hangi renkte olmasını istiyorsanız ilk o renkle başlıyoruz. Hemen şöyle 1, 2, 3, 4 zinciri çektim. İlk zincirin içine batıyorum. Kaydırmayla kapattım. Hemen başta ipimi gizleyerek 3 zincir daha çekiyorum. 2 ve üçüncüsü. Şimdi halkamızın içine 2 ikili trabzan yapıyorum. Klasik motif başlangıcı yapacağız ilk sırada. 2 zincir, tekrar 3 ikili trabzan. İki zincir, tekrar 3 ikili trabzan. Son kez 2 zincir ve 3 ikili trabzan. Şöyle son ikili trabzanımı yaptım. Hemen bir ip aldım. İlk zincirin içine batıyorum. Buradan bir ilmek aldım. Tığımda 3 tane ilmeğim var. Bu şekilde tutuyorum. İpimi de şöyle arkaya aldım. Hemen diğer rengime geçeceğim. Şöyle ipimi biraz uzun bırakıyorum. Tığımdaki 3 ilmeği hepsini birlikte yeni rengimle topladım ve bir zincir çektim. Şimdi ilk boşluğun içine battım. Bir ilmek aldım. Şöyle ikisini birlikte topladım ve bir zincir çektim. İlk trabzanımızı yapmış olduk. Şimdi hemen şöyle 2 ikili trabzan daha yapıyorum. Arkadaki ipim bu tarafta duracak. Şu ipimi de çekiyorum bu tarafa. Zincir çekmeden sıradaki köşe boşluğuna atlıyorum. İlk köşemizi yarım olarak başladım. Hemen 3 ikili trabzan, 2 zincir, tekrar 3 ikili trabzan. Zincir çekmeden tekrar sıradaki köşemizin içine atlıyorum. 3 ikili trabzan, 2 zincir, 3 ikili trabzan şeklinde ikinci sırayı tamamlıyoruz. İkinci sırayı tamamladım. Sona geldiğim zaman burada yarım köşemizi de tamamlıyoruz. Gördüğünüz gibi 3 ikili trabzan daha yaptım. Şimdi tığıma bir ip aldım. Hemen ilk trabzanın buradaki ilk zincirin içine batıyorum. Buradan bir ilmek aldım. Tığımda 3 tane ilmeğim var. Şöyle tuttum. Hemen rengimi değiştireceğim. 3 ilmeğimi yeni rengimle değiştiriyorum. Ve bir zincir çektim. Hemen boşluğa battım. Bir sık iğne ve bir zincir. Tekrar 2 ikili trabzan yapıyorum. Burada 3 ikili trabzanımız oldu. Yine yarım köşe yaparak başladım. Şimdi sıradaki boşluğa 1 ikili trabzan. İkinci trabzanımı hemen şöyle alttaki, bakın 3 tane trabzanımızın ortasındaki trabzanın üzerine battım. Şöyle arkadan ipimi aldım, uzattım. İkisini birlikte yine ikili trabzan yaptım.
Tekrar üçüncü trabzanıma şöyle yine araya batıyorum boşluğun içine. Üçüncü ikili trabzanımı yaptım. Tekrar zincir çekmeden köşeye geldim. Hemen 3 ikili trabzan, 2 zincir, tekrar 3 ikili trabzan. Şimdi bir kez daha göstereceğim. Sıradaki boşluğa bir ikili trabzan, bir ip aldım. Hemen şöyle alttan ortadaki trabzana battım. Arkadan ipimi aldım, uzattım. İkisini birlikte tekrar bir ikili trabzan yaptım. Hemen şöyle çekiyorum, aradan batıyorum. Boşluğa tekrar bir ikili trabzan daha yaptım. Yani yine 3 tane ikili trabzanımız var. Yine sıradaki köşeye atlıyorum. Aynı şekilde 3. sırayı tamamlıyoruz. Üçüncü sırayı tamamladım. Şimdi bundan sonra iplerimizi yürüterek devam edeceğiz. Hemen şöyle yine yarım köşeyi de tamamladım burada. Bir ip aldım. Yine ilk zincirin içine batıyorum. Buradan bir ip aldım. 3 tane ilmeğim var. Şöyle tuttum. İpimi bu tarafa çektim. Hatta burada iplerimizi yürüteceğimiz için öne aldım ipimi. Hemen arkadan ipimi aldım. Şu 3 ilmeğimi birlikte topladım. Ve bir zinciri çektim. Şöyle biraz çekiyorum. Çok fazla değil. Şimdi hemen şu boşluğa battım. Bir sık iğne ve bir zincir çektim. Tekrar buraya 2 ikili trabzan yapıyorum. Şimdi sıradan devam ediyorum. Sıradaki boşluğa bu sırada ipimizi yürütüyoruz arkada. Yani şu ikinci rengimi bakın arkada yürüteceğim. Hemen şöyle bir ip aldım. İpim de burada. Boşluğa bir ikili trabzan yapıyorum. Yine ikincisini şöyle alttaki trabzanın üzerine yapacağım. Buradan aldım. İlmeğimi uzattım. Ve bir ikili trabzan yaptım. Tekrar şöyle araya batıyorum. Ve üçüncü ikili trabzanımı yaptım. Şimdi burada son şöyle bakın. Hemen bu tarafa atlayacağım. Şöyle ilk ikili trabzanımı yaptım. Tekrar sıradakini bu şekilde uzatarak alttan alarak yaptım. Hemen aradaki boşluğa battım ve üçüncü ikili trabzanımı yaptım. Şimdi şöyle son iki ilmeği tığda bırakıyorum üçüncü trabzanımın. Burada rengimi değiştireceğim. Hemen son iki ilmeğimi yeni rengimle topladım. Yine bu rengimi arada yürüteceğim. Şöyle biraz çekiyorum. Hemen köşe boşluğuna atlıyorum. Buraya 3 ikili trabzan. Şöyle üçüncüsünü yaparken yine son iki ilmeği tığda bıraktım. İpimi aldım. Şöyle son iki ilmeğimi yine yeni rengimle topladım. Şimdi burada aradaki ipleri çok fazla gergin bırakmayalım. Çok gevşek de bırakmayalım. Şimdi burada yine bir iki zincir çektim. Yine köşenin içine 3 ikili trabzan yapıyorum. Şöyle üçüncü ikili trabzanımı yaptım. Şimdi devam ediyorum. Yine arada ipimi yürütüyorum. Bunu unutmayalım. Hemen sıradaki boşluğa bir ikili trabzan. Hemen şöyle alttan battım. Uzattım. İkinci ikili trabzanım. Üçüncüsünü araya batıyorum yine. Ve sıradaki boşluğa atlıyorum. Aynı şekilde. Şöyle alttan alıyorum. Ve üçüncüsünde yine şöyle aradan battım. Boşluğun içine yaptım. Şimdi burada yine rengimi değiştireceğim. Köşelerde sadece bir tane üçerli grubumuzu bu kahverengiyle yapıyorum. Yani birinci rengimle. Hemen şöyle 3 ikili trabzan yapıyorum. Ve 3. Hemen son 2 ilmekte yine rengimi değiştiriyorum. İkisini birlikte topladım. 2 zincir, tekrar 3 ikili trabzan.
Dördüncü sırayı tamamladık. Sona geldiğim zaman yine yarım köşeyi tamamlıyoruz. Burada yarım köşeyi tamamlarken şu son üçerli grubumdan sonra rengimizi değiştiriyoruz. Yine birinci rengimizle bu yarım köşemize 3 ikili trabzan daha yapıyorum. Gördüğünüz gibi önce birinci rengimiz var, sonra ikinci rengimiz var köşelerde. Şöyle gösterecek olursam şu şekilde sizler de takip edebilirsiniz. Evet, hemen 5. sırayla devam edeceğiz. Şöyle son 2 ilmeğimi yine 3. trabzanın son 2 ilmeğini tığımda bırakıyorum. Tekrar rengimi değiştireceğim. Şöyle 2 ilmeğimi birlikte topladım, bir ip aldım. İlk zincirin içine batıyorum. 3 tane ilmeğim var. Tekrar tuttum ve yine rengimi değiştiriyorum. Ve 3 ilmeğimi birlikte topladım. Hemen bir zincir, boşluğun içine bir sık iğne. Şöyle ipimi de biraz çekeceğim. Tekrar bir zincir çektim. Ve 2 ikili trabzan yapıyorum. Bu sırada da yine ipimizi yürüteceğiz. Bu 4 ve 5. sıralar biraz zorluyor. Onun dışında diğer sıralar daha kolay. Hemen şimdi şöyle tekrar rengimi değiştireceğim. Unuttum ben de. Şöyle 3. trabzanımın son 2 ilmeğini yeni rengimle topladım. Tekrar şöyle ipimi arkada tutuyorum. Sıradaki boşluğa bir ikili trabzan. Hemen bu sırada alttan almıyoruz artık. Hemen 2 ikili trabzan daha yapıyorum. Şimdi burada bakın, şu kahverengi yapmış olduğumuz trabzanlarımız hep motifimiz bitene kadar devam ediyor. Burada yine şöyle son 2 ilmeğimi tığımda bıraktım. Tekrar diğer ipimi aldım. Sıradan devam ediyorum. Pardon, ipimi de şöyle aldım. Buraya bir ikili trabzan yaptım. Şimdi yine alttan alıyorum. Bu kahverengileri, yani ortadaki trabzanlarımızı her zaman bu şekilde birleştirerek ilerliyoruz. Şöyle üçüncüsünde araya batarak hemen yaptım. Şöyle ipimi biraz çektim hafiften. Şimdi tekrar rengimi değiştireceğim. Bu sırada her trabzan grubunda rengimizi değiştiriyoruz. Şöyle bir ip aldım. Tekrar buraya geldim. Şimdi altta gördüğünüz gibi ipimiz görünüyor. Şu ipimizi bakın buradan şöyle aldım. Yine 3 tane ikili trabzan yapacağım. Şimdi diğer tarafta görmediğim için, yani şurada ipimizi görmediğim için almadım. O yüzden burada bu şekilde gizliyorum. Yine son 2 ilmeğimi bıraktım. Tekrar birinci rengimle topladım. Evet. Şimdi köşede tamamını yine kahverengi ile yapacağım. 3 ikili trabzan. İki zincir, tekrar 3 ikili trabzan. Yine son 2 ilmeğimi diğer rengimle topladım ve sıradan devam ediyorum. İpimi arkada yürütüyorum. Şöyle boşluğa batıyorum 3 trabzanımı da. Tekrar rengimi değiştireceğim. Benim de biraz iplerim karışmaya başladı. Evet, şöyle çektim. Şimdi hemen buraya ilk trabzanımı yaptım. Tekrar şöyle alttaki trabzanın üzerine batıyorum. Uzattım. Ve üçüncüsünde araya battım. Arkadan ipimin üzerine örerek ilerliyorum. Tekrar rengimi değiştiriyorum. Hemen sıradaki boşluğa geldim. Şimdi bu turuncuyla yaptıklarımı boşluğa yapıyorum. Alttan almıyorum hiç. Şöyle yine köşenin olduğu yere geldim. Rengimi değiştirdim. Sıradan devam ediyorum. Yine 3 ikili trabzan. Köşelerde kahverengi ile devam ediyoruz.
Beşinci sırayı tamamladım. Gördüğünüz gibi desenimiz ortaya çıkmaya başladı. Şimdi sonda yine yarım köşeyi tamamladım ve rengimi değiştirerek bu şekilde köşemizi kapattım. Şimdi yine rengimle devam ediyorum. Hemen bir zincir çektim, bir sık iğne yaptım. Tekrar bir zincir çektim. Hemen boşluğun içine 2 ikili trabzan. Şimdi bu sıra biraz daha kolay. Şöyle rengimi değiştirdim tekrar. Yarım köşemi yaptıktan sonra hemen ilk boşluğa batıyorum. Şimdi buraya geldim. Şöyle 3 ikili trabzan yapıyorum. Boşluğun içine yapıyorum. Şurada yine ipimiz göründü. Bakın burada da kahverengi ipimiz var. Şu ipimizi şöyle alıyorum. Hemen yine arada turuncu rengimi yürütüyorum. Buraya 3 ikili trabzan yaptım. Tekrar sıradaki boşluğa devam ediyorum. Burada ipimiz olmadığı için almıyorum. Hemen 3 ikili trabzan. Şöyle üçüncü ikili trabzanım. Şimdi rengimi değiştiriyorum. Şöyle son 2 ilmeğimi topladım. Şimdi sıradan devam ediyorum. Yine boşluğun içine 3 ikili trabzan. Köşeye kadar bu şekilde ilerleyeceğiz. Bakın şurada başlangıçta turuncu rengimizde 3 ikili trabzan yaptım. Yine kahverengi ile 2 tane üçerli trabzan grubu yaptım. Tekrar turuncu rengimle devam ediyorum. Evet, şöyle ikinci köşemizi tamamlamış olduk. Burada gördüğünüz gibi sadece 2 tane kahverengi ile üçerli grubumuz var. Köşeden sonra yine ipimizi değiştiriyorum. Şöyle son 2 ilmeği yine kahverengi ile toplayacağım. Şöyle topladım. Hemen sıradaki boşluğa atlıyorum. Altta ipimiz var. Şu kahverengi ipimizi alıyorum. Yine 3 ikili trabzan yapıyorum. Burada sadece dönüşten sonra 2 tane üçerli grubumuz var aynı renkle. Evet, şöyle ikincisini de yaptım. Ve yine rengimi değiştireceğim. Üçüncü trabzanımı yaparken hemen son 2 ilmeğimi bu şekilde topladım. Şimdi tekrar devam ediyorum. Köşeyi tamamladıktan sonra yine rengimizi değiştireceğiz. Şu alttaki ipleri de unutmayalım. Şöyle kahverengi göründüğü için oradan aldım. Evet, tekrar köşenin olduğu yere geldim. Yine aynı renkle bu yarım köşeyi tamamlıyoruz. Hemen şöyle kahverengi ipimin de üzerine örüyorum. Artık bu sırada diğer rengimizi keseceğiz. Burada üzerine de örerek geldiğimiz için şöyle hemen dibinden kesebiliriz. Şimdi şöyle bir ip aldım ve ilk zincirin içine battım. Buradan bir ip aldım ve 3 ilmeğimi birlikte topladım. Hemen şöyle bir zincir ve bir sık iğne yaptım. Şimdi şöyle bakalım. Evet, hatasız tamamlamış olduk. Gördüğünüz gibi desenimizi tamamladık. Bundan sonra dilediğiniz kadar sıra ekleyebilirsiniz. Yani motifi daha büyük yapmak isterseniz sıra ekleyebilirsiniz. Şimdi battaniye çalışması yaparsanız burada örerek birleştirme, yani son sırada örerken aralarda sık iğne ile birleştirebilirsiniz. Ya da yine bütün sıraların etrafına bir sıra örerek hepsini birlikte de birleştirerek tamamlayabilirsiniz. O zaman motifinizin ölçüsü de daha büyük olmuş olur. Şimdi burada da hemen şöyle başlayalım.
Şimdi burada şöyle bir zincir çektim sık iğneden sonra yine 2 ikili trabzan yapıyorum ve sıradan devam ediyorum. Yine alt sırada ipleri görürseniz üzerine örerek ilerleyebilirsiniz. Çünkü bazı yerlerde gergin olmuş oluyor. O zaman görünmüyor. Burada hiç görünmüyor mesela. Şöyle bütün boşluklara 3 ikili trabzan yaparak son sırayı tamamlıyoruz. Bakın birleştirmek isterseniz hemen şöyle, yani bu sırada birleştirmek isterseniz şöyle karşı taraftaki boşluktan şöyle ilmeğinizi çekip bir tane kaydırma yapabilirsiniz. Ya da şöyle yine karşı taraftaki boşluğa hemen buradaki trabzanınızı tamamladıktan sonra şöyle batıp sık iğne yapabilirsiniz. Köşelerde yine bir zincir, karşı tarafa bir sık iğne, bir zincir, tekrar köşeye devam edebilirsiniz. Ya da dediğim gibi motifleri tamamladıktan sonra örerek birleştirme, yani son sırayı örerken hepsini ip kesmeden birleştirme yapabilirsiniz. Bu şekilde YouTube'da da aratabilirsiniz ip kesmeden birleştirme videolarını. Evet, artık bu sıraya devam etmeyeceğim. Zaten burada görüyorsunuz motifimizi. Sona geldiğimiz zaman yine yarım köşeyi tamamlayacağız. Evet, motifimizin anlatımı bu kadar. Şöyle bakın, yan yana tuttuğumuz zaman da şu bir sırayı tamamladığımızda bu şekilde desenli bir battaniye ya da yatak örtüsü çalışması yapabilirsiniz. Ya da isterseniz, bu hanım dilendi beybendi motifi olduğu için tek renk bir motif çalışması, aynı sayılarla yani 7 sıra örerek bir tane desenli motif, bir tane tek renkli motif, aralarda bu şekilde desenleri desenli motifleri koyarak çok farklı motifli battaniyeler, yatak örtüleri elde edebilirsiniz. Dilerseniz hırka çalışmalarında da değerlendirebilirsiniz. Motif birazcık oyalıyor ama bir sıra, yani hırkanın etek ucunda bir sıra motif çalışması yapabilirsiniz. O şekilde onun üzerine daha sonra tığ işi ya da iki şişle örgünüzü örerek hırkanıza ya da yeleğinize ya da her ne örüyorsanız ona devam edebilirsiniz. Evet, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bana yorum bırakmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.